Arriva! 10.000 doların üstünde nihayet tutunduk. Piyasalar sıcaktan kavruluyor. Alev alev yanıyordu zaten ama şimdi o devir bitti. Cayır cayır yanıyor. Kripto paralara adeta sıcak fırsatlar geldi. Bugün 1 Bitcoin, 2 Ethereum, 3 XRP, 4 Bitcoin Cash ve 5 de toplamda %45 civarı yükselen Waves'in bugünlerini, yarınlarını analiz edeceğiz. Şimdi ne olacak? Buralardan girilir mi veya artık satıp çıkalım mı? Gerçekten çok önemli haberler, gelişmeler var. Alım satım için mesela bize para kazandırabilecek olası kritik, çok kritik seviyeler nereler? Altcoin sezonu, rallisi gerçekten ne zaman başlayabilir? Ve bu aralar Bitcoin'de dikkat etmemiz gereken 3 önemli, 3 çok kritik seviyeyi de konuşacağız. Bunları da paylaşacağım ve herkesin anlayabileceği basitlikte tabii ki bunları masaya yatıracağız. Yani dostlar, iddia ediyorum ki bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra önümüzdeki birkaç günde kendi tahminlerinizi yapabileceksiniz. Yani Bitcoin şu seviyeye geldi. O zaman Eren'in videoya dönüp bakacak olursak Bitcoin'in bir sonraki hareketi şurası olabilir gibi. Ayrıca Reddit'te de neler konuşuluyor acaba? Eminim merak ediyorsunuzdur. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Ha bu arada çok yeni bir olay da var. Ya görüyorsunuz konular çok dolu. Bitcoin'in ve Ethereum'un geleceğini derinden etkileyebilecek, derinden sarsabilecek, pozitif anlamda belki sarsabilecek bir olayın tohumları şimdiden atılıyor gibi duruyor. Ledger çekilişine de çok az kaldı. Kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve bol yorumlar yazın. Unutmayın, bunları ne kadar çok yaparsanız kazanma şansınızı da o oranda artırırsınız. Ben piyasanın şu durumundan görüyorsunuz çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız ne diyoruz? Kimselere yatırım tavsiyesi vermeden bam başlıyoruz. Hemen madde 1, Bitcoin'le olaya şöyle bir girelim. Bitcoin'de genel piyasa analizi yapacak olursak, Amerikan Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu SEC üyesi Hester Peirce, piyasaya yeni kripto para sürmek isteyenler için çok acayip flash bir teklifle geldi abi. Piyasaya yeni sürülecek kripto paralarda 3 yıllık bir güvenli liman süreci belirleyelim dedi. Yani süreci birlikte götürelim ve bu 3 sene sonunda o kripto para gerçekten bir menkul kıymet mi yoksa değil mi, ona oturalım masada birlikte karar verelim dedi. Baktığın zaman piyasayı kullanıcı, yatırımcı yararına olabilecek şekilde düzenleyen bir regülasyon gibi duruyor. Yani yıl 2020 abi, zaten regülasyonlar herhalde yavaş yavaş geliyor da diyelim artık, değil mi? Yani bu arada bu SEC'in bir üyesinin bir teklifi gibi görünse de SEC yüksek ihtimalle piyasanın bu teklife ne diyeceğini, nasıl bir tepki vereceğini ciddi şekilde görmek istiyor, çünkü merak ediyor olabilir. Ayrıca bu SEC'in kripto paraların resmi şekilde muhatap aldığını, artık gelin abi evet biz sizi artık tanıyoruz, gelin bam masaya oturalım dediğini ve bunun da başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar olan algıyı, satın alma coşkusunu artırabileceğini de unutmamak lazım. En azından ben böyle düşünüyorum. SEC'in bu önerisinin çok önemli başka bir etkisi de çok önemli. Bakın, Amerika tarafından regüle edilmiş bir piyasaya güvenli şekilde çok fazla proje girmek isteyebilir. Çünkü artık güvenli liman, öyle değil mi? Yani bu da piyasaya nispeten doğru düzgün belli bir kontrolden geçmiş, işte çok fazla yeni kripto paranın çıkışı veya siz ICO deyin veya borsaların denetiminde ortaya çıkan kripto paralar olan IEO'lar deyin, onu yeni bir akımını, bakın 2020'de yeni bir akımını başlatabilir. Eren demişti dersiniz. Jet hızıyla geçiyorum. 2020 yılı içinde takip etmemiz gereken çok önemli olaylardan bir tanesi bu. Bitcoin'i gelecekte derinlerden, köklerinden etkileyebilecek bir başka olayınsa dostlar, tohumları başta dediğim gibi tam şu anda atılıyor gibi duruyor. Dostlar, JP Morgan'ı biliyorsunuz. Bankacılık devi JP Morgan 2017'de Bitcoin'e çamur atmış, sonra da 180 derece dönüp işte kendi kripto parasını çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi ise işte çok yeni bir olay var. Çok sürpriz bir gelişme var diyelim aslında. JP Morgan'la Consensus arasında birleşme görüşmeleri yapılıyor. Daha doğrusu JP Morgan'ın Kurum adında bir alt birimi var, alt bir şirketi var. Bu şirket başka şirketlere Ethereum tabanlı açık kaynak bir blockchain hizmeti veriyor ki zaten sitesindeki iş ortaklarına falan bakınca da bayağı böyle bir sağlamlar. Yani solda JP Morgan'ı görüyorsunuz, sağda da Microsoft var. İşte bu kurum bir başka şirket olan Consensus ile bir güç birliği anlaşması, bir birleşme görüşmesi yaptığını açıkladı. Ya Eren, hani iyi güzel de ya bu neyi nasıl etkileyecek diye bana sorabilirsiniz. Ben de bu soruyu hazırlanarak geldim, çalışarak geldim. Hemen şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Bir kere bu görüşme bize gösteriyor ki, bu gelişme daha doğrusu bize gösteriyor ki JP Morgan blockchain kripto para yatırımlarına
tam gaz çatır çatır devam ediyor ve JP Morgan'ın Ethereum üzerinde çalışan kendi kripto parası da muhtemelen yakında geliyor olabilir dostlar. Bir gözünüz kulağınızda orada olsun. Gerçi ben zaten yakından takip ediyorum. Kripto Sözlüğü takip ederek de tüm haberlere en hızlı şekilde zaten haberdar olabilirsiniz. JP Morgan'ın kripto parası ile ilgili az sonra anlatacağım şeyler olursa da, yani JP Morgan gücünü ortaya koyarken bu piyasada ben de varım abi, ben de buraya geldim, bam bam kendi işte bileğimi masaya vuruyorum derse, yumruğumu masaya vuruyorum derse daha doğrusu, kendi kripto parasının Ethereum üzerine çalışacak olması da Ethereum'a ekstra muhteşem bir güç katabilir. Fakat Ethereum'la başlar ve muhtemelen yola kendi blockchain ile devam edebilir de duruyor. Yani birçok coin böyle yaptı biliyorsunuz. Tron böyle, tabii ki Tron'la ben oturup JP Morgan'ı kıyaslayacak değilim ama Tron da böyle yaptı. Belki bir yıl sayabiliriz yani, şu an aklıma gelen bu. Bu tabii ki benim tamamen öngörüm dostlar. Tamamen işte beyin fırtınası yapıyorum, çalışıyorum. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Bir de JP Morgan gibi bir şirket kripto para çıkardıktan sonra o işi orada bırakmaz abi. Ben böyle düşünmüyorum. Şimdiden kayıtlara geçsin. İddia ediyorum ki bakın, Eren demişti derseniz kripto sözlükte ben bunun videosunu çok önceden izlemiştim dersiniz ki JP Morgan kendi kripto parasını çıkardıktan sonra ikinci hamlesi de, hatta belki de eş zamanlı bile olabilir, kendi kripto para borsasında kurup oyuna dahil olabilir. Bu arada JP Morgan'ın kripto parasının neden özel bir yeri var biliyor musunuz? Neden Bitcoin'i ve XRP gibi önemli altcoin'leri ve tabii ki de Ethereum gibi bu coin'leri etkileyecek derseniz de, bakın bir kere JP Morgan'ın kripto parası adı her ne olursa olsun, tamam mı? Amerikan tarihinin, bakın çok dikkatli dinleyin, Amerikan tarihinin ilk banka destekli kripto parası olacak mı? Olacak. Amerikan tarihinin ilk borsa destekli vadeli Bitcoin işlemleri nereden geldi? CBOE'den gelmişti değil mi? Yani 1 kilometre taşı da öyle koyulmuştu. Amerikan tarihinin ilk vadeli fiziksel Bitcoin işlemleri geldi mi? Geldi. Nereden geldi? Bakkt platformundan geldi. Yani uzun lafın kısası, Bitcoin Amerika'nın o çok katı, o çok böyle kuralcı, kapitalist o sisteminin içinden bir geçmeye, yıkmaya devam ediyor dostlar. Hatta JP Morgan ileride kendi büyüklüğündeki şirketleri bile blockchain'e geçirebilir. Yani niye derseniz, mesela lobicilik, network, ya böyle şeyler var değil mi? Ya biliyorsunuz yani Amerika'da bunlar çok önemli. Sen mesela Ripple olarak, tamam mı, XRP olarak yırtarsın bir taraflarını, işte Washington'da ofis açarsın. Neden? Donald Trump'a yakın olayım diye, Amerikan başkanına yakın olayım diye. Ama buna rağmen Amazon gibi bir şirketi sen mesela Ripple kullanmaya, XRP kullanmaya ikna edemezsin. Çünkü Amazon senden üst bir şirket. Döner bakar Ripple'a, çok ultra, bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi böyle disruptive, yani yıkıcı bir teknolojisi yoksa, ki zaten hangisinin ne kadar var o biraz tartışılır, Amazon seni kabul etmez. Fakat JP Morgan kapısını çalar. Hadi ne yapıyoruz olur yani, ortam bir anda evet kanka biz ikimiz böyle yakın şirketleriz, hadi böyle bir güç birliğinde olalım der. Çünkü Amazon'un da JP Morgan'dan alacakları vardır. Yani bu işler biraz böyle. O yüzden yarın bir gün JP Morgan'ın bu konsensusla birleşebilecek alt şirket olan kurumun bir bakmışsınız çatır çatır Amazon'u, Oracle'ı, Starbucks'ı, böyle büyük şirketleri blockchain'e geçirdiğini, böyle bir şey olabilir. Bitcoin de böyle bir durumda zaten çoktan bilinir olur. Çoktan böyle büyük kitlelere erişmiş olur. Bir önceki videoda yine rakamlarla analiz ettiğim gibi, rakamlarla altın desteklediğim gibi, insanlar altının saklama zorluğu gibi nedenlerden dolayı bir bakmışsınız abi altını satıyorlar, Bitcoin almaya başlıyorlar. Bu arada bu bir senaryo dostlar. Bunlar benim öngörülerim olacak değil. Lütfen sadece bu öngörülere bakarak herhangi bir pozisyon açmayın. Bunlar sizi çok kâra da geçirebileceği gibi çok zarara da uğratabilir. Yani şunu da söyleyeyim abi, herkes blockchain'e geçecek diye bir şey de yok yani hemen. Yani şirketler çalışan sistemlerini biliyorsunuz hemen öyle değiştirmek istemezler. Önce minik denerler, faydalarını böyle bir görmek, üst pozisyondaki veya CEO'lara falan bunları böyle bir rakamlarla açıklamak, analiz etmek isterler. Mesela en büyük online sözlüğümüz ne abi dünyada? Wikipedia değil mi? Onun kurucusu bir açıklama yapıyor geçen. Diyor ki hayır diyor, biz blockchain'e geçmeyi falan düşünmüyoruz. Mevcut veri tabanlarımız gayet iyi iş görüyor demiş. Tamam, bu iş dünyasında, yoğun iş dünyasında çok kabul edilebilir bir neden ama bir yandan da dünyada değişiyor. O yüzden sen orada database'ini, mevcut merkez
merkezi işte sunucularını kullanırken bir yandan da bence minik minik blockchain'i denemelisin. Ya, Wikipedia'yı diyorum tabii ki. Her neyse dostlar, Wikipedia'yı, JP Morgan'ı falan boş verelim. Bitcoin'in dominansı baskılanıyor. Şu an 62.5'te, yani piyasaya para girişi olurken dominans ne kadar düşerse biliyorsunuz altcoin sezonu o kadar gelmiş ve elinizdeki altcoin'lerde o kadar çok yükselme şansı yakalayabilir demek bu. Bu videonun başında dediğim gibi size. Bitcoin'de 3 önemli seviye var dostlar. Bakın bunları da konuşalım. Bunlar şimdilik önceki direncimiz olan ve zaman geçtikçe de üzerinde kaldıkça da dirençten de adeta sağlam bir desteğe, güç alabileceğimiz bölgeye dönebilecek olan $10.100 seviyesi. Henüz döndü. Bu artık bizim için çok böyle sağlam bir destektir demek için gerçekten çok erken. Onun bir tık altıda daha sağlam görünebilen destek seviyesi ise de $9.100. Yukarı çıktık, $10.800'a merhaba olabilir. Bu arada öncelikle geçen gün ani yükselişte $9.800'lara geldiğimiz gece biliyorsunuz. Siz böyle Telegram'da bir canlı yayın açayım diye çok istediğiniz için, bu arada Telegram kanalıma da lütfen katılın. Linkleri aşağıda var. 3 tane kanal var. Bir grup var, 2 tane de kanal var dostlar. Orada sohbet ediyoruz. Gelin katılın bence. Ve o yayını, o canlı yayını izlemediyseniz bence izleyin, ama şunu da söyleyeyim. İlk dakikaları böyle apar topar olunca yayını böyle bir hazırlamakla geçti. Biraz böyle bir 2-3 dakika, 4 dakika sardırarak izleyebilirsiniz. O yayında dediğim gibi Bitcoin şu an gayet plana sadık şekilde ilerliyor. Benim açımdan nemo problemo, yani sorun yok. Çünkü Bitcoin daha $10.100 gelip oradan düşmeden $10.100'ın direnç olduğunu açıklamış ve pozisyonlarımı da zaten ona göre almıştım ve bunu yatırım tavsiyesi olmadan o canlı yayında söylemiştim. Evet, bazı şeyleri çok açıkta söyleyemiyoruz. Zaten Bitcoin sürprize de açık bu arada. Yani her dediğimiz böyle mutlaka olacak gözüyle bakmamalısınız. Bir noktadan sonra zaten kârda, zararda sizin oluyor abi. Kendi riskinizle bunu yapıyorsunuz. Geçen haftalarda yayınladığım Bitcoin Cash videom var ya, sonrasında baktık abi, kendi riskini alıp ama yani düşebilirdi. $380'dan alanlar vardı. Sonra ne oldu? O riski alanlar kazandı. Yani şimdi tanesi $480'dan, yani coin başına $100 karla satabilir isterse. Neyse, şimdi ise Bitcoin'e dönelim. Bitcoin'de hafif ataklarla bir dinlenme sürecindeyiz abi. Ve bazı hareketleri dediğim gibi bana da sürpriz oluyor. Bir de mesela Bitcoin $10.100 direncinden döndükten sonra teknik olarak $9.100 desteğine kadar düşebilirdi ama düşmedi. Ya hatta tam aksi 9.800'lere bir geldi. Oralarda biraz böyle bir dinlendi ve sonra tekrar ayağa kalktı. Birazcık böyle bir karakterize etmek istiyorum herkese en basit yoldan ulaşabilmek için ve sonra geldi. Kanka ben geldim, $10.300 dedi, kapısını çaldı. O yüzden görünüm şu an bir tık daha pozitif duruyor. Yani kısa vadeli Bitcoin alarak kar yapmayı amaçlamak için neyi bekleyeceğim biliyor musunuz? Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Yine söylüyorum, 10.100'ün üzerinde tutunamayacağına bakacağım abi. Birkaç güne zaten Anya mı Konya mı belli olur. Hiç acelem yok. Yani isterse 3-5 gün sürsün abi ama hacimli tutunsun. Benim için önemli olan o. Ve az da olsa zaten yükselerek tutunsun. Yoksa biliyorsunuz ne oluyor? Aynı seviyede takılıp kalınca genelde böyle bir düşüş gelebiliyor. Neyse, baktık abi 10.100 üzerinde tutunamıyor. O zaman da aslında bir noktada o da şahane. Çünkü yukarıdan almamış oluruz. Bitcoin düşecek ve biz de daha ucuzdan Bitcoin alacağız anlamına da gelebilir bu. Eğer Bitcoin $10.100 direncinde gücü yeter ve tutunursa da o zaman da yüksek ihtimalle $10.800'a kadar bir yükseliş daha yaşayabiliriz. Fakat önümüzde halving var dostlar. Dolayısıyla Bitcoin ve altcoin'in halvinginin aynı şekilde ilerlediğini düşünürseniz bence gerçekten yanılabilirsiniz. Çünkü ikisinin tam anlamıyla farkını Bitcoin Cash halving videomda açıkladım zaten kanalda. Bir hafta önce falan yayınladığım video. O videoyu mutlaka izleyin dostlar ve dönelim bu videoya. Bu videoyu, şu an izlediğiniz videoyu izledikten sonra da Bitcoin'in fiyatını takip ederken bu söylediklerimi aklınıza ne olur tutun. 10.100'deki direnci geçen gün Bitcoin aşamadı biliyorsunuz. Denedi, gücü yetmedi. 10.100'lerde takıldı falan. İkinci denemede ise dün aştı ve şu an üzerinde tutunuyor. Kendisini buralarda bir süre daha kanıtlarsa, ispatlarsa önce 10.800'e, sonra da benim fiyat boşluğu olduğunu söylediğim yaklaşık işte ne bileyim 2 hafta önce, 3 hafta önce, belki 1 ay önce söyledim, tam hatırlamıyorum. O zaman söylediğim 11.800 bölgesine yükselebilir. Bunu düşünebiliriz. Eğer tam tersi bir senaryo çalışırsa da, yani Bitcoin düşerse, ki düşük de olsa böyle bir ihtimal var, o zaman da dediğim gibi cebinize alın bu notları, $9.100'da tutunabileceğimizi düşünebiliriz. Neden düşük de olsa bir ihtimal var diyorum biliyor musunuz? Çünkü Bitcoin'i açın abi, son böyle 2 senesine 3 senesine bakın. Bitcoin %90 oranında hep bu şekilde davranmıştır. Yani bir seviyeye gelir,
Orada durur, tamam mı? Orada oturur. Oturdukça, bekledikçe düşme ihtimali artar. Şey gibi düşünün yani, mesela ne diyebilirsin? Bir balon düşünün abi. Bir balonun üstünde oturuyoruz, tamam mı? Eğer üzerinden kalkıp yükselmezsek oturdukça o balon ne olur? İner de iner, iner de iner ve bir yerde dayanamaz, patlar. Gerçi bu balon çok doğru bir örnek olmadı. Yani Bitcoin'e kesinlikle balon demek istemiyorum. Sadece olayı, süreci birazcık karakterize etmeye çalışıyorum. Metaforla anlatmaya çalışıyorum. Özet olarak dostlar, $10.100 benim için gerçekten çok önemli. Yükseliş için de iki şartım var. Birincisi, toparlayalım şöyle hızlıca. $10.100 üzerinde bir tutunacak. İkincisi, tutunurken sabit kalmadan hafif hafif de olsa atak yapmaya çalışacak. Hatta yapacak, yükselecek. Benim beklentim bu. Talepkar bir insanım. Bunlar benim için gayet olumlu sinyaller. Şimdi isterseniz diğer bir konu olan başlığımıza da tam gaz şöyle bir geçelim. Jet hızıyla geçelim ama Reddit'te de Bitcoin hakkında neler konuşuluyor acaba? Hiç merak ettiniz mi? Bunları da paylaşayım sizinle. Çok net dostlar. Reddit'e de Bitcoin'in $10.000 gelmesiyle adeta bir coşku gelmiş, FOMO gelmiş. Yani böyle Bitcoin'in jeti uçuyor, balonlar uçuyor, Elon Musk'lar uçuyor, Bitcoin'in yükselişini gösteren gökkuşağı grafikleri uçuyor, hodl tişörtleri uçuyor, Bitcoin pastası, böreği, böyle ne ararsan hepsi havalarda uçuyor. Yani globaldeki psikoloji de aynı abi. Yani bizden gerçekten hiç farklı değil. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi isterseniz Ethereum'a geçelim. Piyasalar gerçekten çok sıcak. Ethereum'un da marka değerini zaten daha da yükseltebilecek çok sıcak bir olay var ki onu da az önce şöyle bir konuştuk. JP Morgan'ın Ethereum ağında kripto parasını çıkaracak olması da piyasalardaki şu günlerdeki yükseliş dışında, bakın bu çok kritik bir bilgi. JP Morgan'ın Ethereum ağında kripto parasını çıkaracak olması da piyasalardaki şu günlerde devam eden yükseliş dışında, bakın dışında, Ethereum'u ayrıca da yükseltebilir. Yani bu ne demek? Bu tür olaylar genelde piyasa düşerken bile o coin, her neyse burada Ethereum'dan bahsediyoruz, onun piyasasını tersi şekilde yükseltebilir. Bu arada ekstra bir bilgi vereyim size. Araştırırken böyle bayağı derinsel araştırmaya çalışıyorum. Sizlerle de yeni bilgileri her videoda paylaşmaya çalışıyorum. Twitter'da bir kullanıcı Ethereum'un metodolojisini çıkarmış ve diyor ki Ethereum ağı 90'lı yılların hesap makinelerinden bile daha yavaş diyor. Bunu iddia ediyor. Ethereum'a dünya bilgisayarı yakıştırması da bence yapılmamalı diyor dostlar. Bunu da sizlerle ekstra olarak paylaşmak istedim. Ethereum'un teknikteki görünümü de bu arada pozitif. Bunu da söyleyeyim. Teknik analizinde ve fiyatı nereye gidebilir? Bunu da böyle yatırım tavsiyesi vermeden şöyle hızlıca bir konuşalım isterseniz. Dostlar, Ethereum aslında yayılmaya devam ediyor. Şimdi de yeni bir gelişme olarak Canadian Joint Venture şirketi Ethereum ağında geliştirilen ve Kanada doları destekli ilk stabil coin'ini hayata geçiriyor. Adı da QCAT bu arada. Şimdilik Kanada'daki kripto para borsalarında işlem görecek. Bu arada zaten özellikle Dünya Ekonomik Forumu Davos'un başta genel olarak kripto paraları, sonra da özellikle stabil coin'leri destekleyici açıklamalarından sonra sanırım bu tarz böyle bir stabil coin geliştirme olayları dünya çapında hız kazandı. Yani stabil coin'lerin aslında geleceği daha da parlak olabilir. Ethereum'un fiyatını konuşmak gerekirse de Ethereum'un fiyatı, yani burada ne olur, alalım mı satalım mı, düşer mi çıkar mı? Bu sorular çok geliyor. Formasyon dediğimiz kalıp hareketlerini tamamladığını çok net söyleyebiliriz. Bakın, bir fincan kulp formasyonu vardı, bunu ve tamamladı görünüyor. Şu an tam da yükselmesi gereken bölge yükseldik aslında. Bundan sonra düzeltme dediğimiz geri çekilme de olabilir veya son birkaç gündür olduğu gibi piyasaya yüklü bir para girişi olursa buradan da kanka ben yoluma devam ediyorum diyebilir. Söyleyeceğim şu ki yüksek ihtimalle Ethereum piyasayla birlikte hareket edebilir. Yani global analizlerde de bu söyleniyor. Yani yükseliş yaptı, işte dikkatli olun falan deniyor ama tabii ki de bir yandan da boğa sezonu, yani hiç de belli olmuyor. Devam da edebilir. Böyle ihtimaller de var. Ben şahsen karımı alıp çıkmayı seviyorum abi. Kısa vadeli. Uzun vadeli zaten ayrı. Onu atarsanız 3 sene 5 sene böyle minik boğaymış, minik ayıymış, onlara bakmadan onları orada unutmuş şekilde tutarsınız. O ayrı bir strateji. Üçüncü coin'e de geçelim dostlar. Şöyle hızlıca Ripple'ı, XRP konuşalım. Ripple'ın CEO'su, bakın Ripple'ın CEO'su CNN'de bir programa katılacak. Tabi yani kripto paralar böyle bir yükselince falan ana akım medyanın da, Türkiye'de de öyle oluyor biliyorsunuz. NTV'de, CNN Türk'te falan böyle haberler çıkmaya başlıyor. İşte Ripple'ın CEO'su da bundan faydalanıyor ve ne yapıyor? İşte CNN'de röportaj verecek
gelecek. Bakalım Ripple'ın çatır çatır XRP satışını, Ripple'ın halka açılışını, Ripple'ın yatırımcılarına olası kazığını falan, bunları tüm kripto para piyasasına cevaplayabilecek mi? Bunları nasıl etkileyeceğini sorabilecekler mi daha doğrusu? Veya hazır piyasalar tam böyle köpürmüşken, yatırımcılar yükselişlerle coşmuşken şöyle güzel bomba bir haber patlasa harika olur ya. Gerçekten Ripple'ın CEO'suna artık bunları isteyelim ya. Yani XRP'nin yatırımcısının gerçekten buna ihtiyacı var ya. Bir düşünün abi, bir düşünün kendinizi. Bu arada XRP 30 sente gelirse yeni bir rally'e başlar diyen analistler de var. Bakalım, takip edip bir görmek lazım. Çünkü XRP'de ciddi bir satış baskısı var. Uzun bir süredir XRP hakkında Reddit'te yazılanlara, çizilenlere de şöyle bir baktığımızda Bitcoin kadar renkli değil. Onu ben bir söyleyeyim. Ama geneli fiyatla ilgili konuşuyor. İşte mesela biri sormuş, demiş ki bedava XRP kazanabilir miyiz? Yani tam böyle Türk kafası sorular var ya orada da. Öbürü de demiş ki XRP bu yıl $100 olur mu? Alın yani, Reddit diyorsun ama kafa aynı yani. Başka bir şey değil. Yani sen böyle bir coin'i $100 yapacak, 30 sent olan bir coin'i $100 yapacak, bilmem kaç milyon X getirecek bir hani pazara olan para girişini hesap etmemişsen, daha doğrusu hep diyorum yani hisse senetlerinde çok büyük paralar var. Kripto paralar daha bebek ama hani o para isterse çok kolay gelebilir. İşte şu piyasada bu para gelir mi? O zaten çok başka bir ayrı soru. Ya bunu hesap etmemiş. Ya biraz bunları sorarken hesap etmek lazım. Kimisi de IPO dediğimiz halka arzdan dolayı Ripple artık çok göz önünde olacak demiş ki buna ben zaten tüm benliğimle katılıyorum. Zaten bir hafta, 2 hafta, hatta 2 hafta olmuştur. 2 hafta önceki videolarımda bunun aynen aynısını söylemiştim. Yani fakat bu da $100 yapmak için bir neden değil tabii ki. Yani bunlar ne yapar? 50 sent yapar, 60 sent yapar falan. Yani atıyoruz tabii ki şu an burada. XRP'nin teknik analizine de bakalım isterseniz. Bu arada XRP'de %1000 üzerinde artış yaşanacak sinyalleri göründü diye haberler çıkıyor dostlar. Çok yeni haberler bunlar. %1000 çok aşırı dostlar. Ben sizi uyarıyorum. Para kazanmanızdan daha önemlisi para kaybetmemeniz abi. Parayı her zaman kazanabilirsiniz ama elinizdeki kapitali, parayı kaybetmeden, çarçur etmeden tutmanız lazım. O yüzden de %1000'miş, %2000'miş bu kadar absürt beklentileri bence bir kenarda tutmak lazım. Ha, ne yaparsın? Ben buna inanıyorum, ben buna güveniyorum, bu riski aldım dersin. Minik bir rakam atarsın, 5 sene 10 sene tutarsın, olursa olur. Yani o da ayrı bir risk. Ama sorarsanız ben işte XRP %1000 olacakmış, %1000 artacakmış tarzı haberleri satın almam ve bu tarz absürt hedeflere girmem. XRP'nin teknik analizde bir nokta hariç gayet pozitif duruyor. Fincan kulp formasyonu burada da var. Hatta iki alternatif olabilir bu fincan kulbu. Bu birkaç gündeki hareketiyle bu aslında hangisini yapacak, A seçeneği mi B seçeneği mi belli olabilir. Eğer fincan kulp çalışırsa, hadi size şurada güzel bir haber vereyim. XRP yatırımcılarının bence gerçekten iyi bir habere beklentisi var ya, bunu hak ediyorlar abi. Ethereum'daki analizde benzer bir yükseliş burada da olabilir ve toplamda da son nokta olarak daha doğrusu 46 senti görebilir. Parabolik SAR da bu aralar al sinyali vermiş fakat 50 günlük ve 200 günlük hareket ortalamalarda her ne kadar XRP alttan böyle bir kavrayarak desteklese de, onu yükselse de 50 günlük olan 200 günlüğün altına düşmüş. Bollinger bandı da açık, yani orada bir daralma yok ve elbette yatırım tavsiyesi olmadan ben şunu söyleyebilirim. XRP'deki tüm olumsuzluklara rağmen teknik analizi %60, %65 civarı olumlu gibi duruyor diyerek isterseniz Bitcoin Cash'e geçelim. Bitcoin Cash, bakın. Bitcoin Cash'in Los Angeles'ta bir etkinliği olacak 22 Şubat'ta. Bakalım orada neler konuşacaklar. Nisan ayında gerçekleşecek halving dediğimiz blok yarılanması ile ilgili düşüncelerini, olası operasyonlarını aktaracaklar mı? Çünkü Bitcoin Cash çok merkezi bir iş. Yani onların olası bir operasyonuyla fiyatı çok doğru orantılı da artabilir, düşebilir. Geçmişte olduğu gibi. Öte yandan Bitcoin Cash ile ilgili şöyle ilginç bir veri de var. Darknet dediğimiz karanlık ağlar var ya, işte o ağlardaki satışların en fazla, biliyorsunuz, en fazlası Bitcoin üzerinden gerçekleşiyor ve sonrasında da ikinci alışverişte gizlilik odaklı popüler coin olan Monero üzerinden gerçekleşiyor dostlar. İşte geçen ay Bitcoin Cash bu satışların %10'unu kendisinin yaptığını açıkladı. Yani direkt bu haberi bitcoin.com'da görüyorsunuz. Bitcoin.com'da zaten Roger Ver'ün Bitcoin Cash'in kendi sitesi. Bunu ben tabii ki de iyi bir şey diye söylemiyorum. Sadece Bitcoin'in eleştirilen bir yönü olan Darknet'teki satış döngüsüne Bitcoin Cash'in de artık girmiş olabileceğini demek için söylüyorum. Bu da belki hani çok istemeyiz belki ama ekstra hacimde bu yolla gelebilir.
Tam bu noktada da Bitcoin Cash'in artık halving, biliyorsunuz Nisan ayında halving dediğimiz blok yarılanması sürecine girerek yükseliş pozisyonu aldığında belki söyleyebiliriz. İyi noktadan baktığımızda da Nisan ayındaki blok yarılanmasına kadar yükselişini devam ettirebilir. Kötü noktadan da baktığımızda aslında çok da bir kötü tarafı yok. Ne yalan söyleyeyim. Biz videosunu yaptığımızda işte 360 dolar falandı ve yani şimdi geldi abi 480 dolara kadar. Üzerine adet başı işte 100 dolar falan koydu. 600 lira koydu Türkçesi. Ama kötü senaryoda da illaki bir yerlerden düzeltmesi, yani düşüşü gelebilir. Bu arada bu yükselişin de bu kadar sert olmasının nedeni de Bitcoin'in orta seviye sertlikte bir yükseliş yapması. Yani bir önceki Bitcoin Cash videoma çok referans gösteriyorum ama gerçekten o video önemli. O videoyu izleyin dostlar. Genelde ne olur? Bakın Bitcoin 5 artar, tamam mı? Bitcoin Cash 15 artar. Bitcoin 5 düşer. Bitcoin Cash'te bir bakmışsın 15 düşmüş. Bunun aksi örneğini son 2-3 senede belki 2 defa 3 defa yaşadık. Neyse, Bitcoin Cash, Eren hani sen sadede gel, Bitcoin Cash daha da yükselir mi, girelim mi, çıkalım mı kanka, ne yapalım, sen bize ne diyorsun? Bunun yatırım tavsiyesi vermeden sadece fikirlerini paylaş derseniz de her ne kadar parabolik SAR al sinyali veriyor gibi dursa da 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarda hala gayet iyi görünse de fiyatı alttan bunları desteklese de, bakın olumlu şeyler söylüyorum ama artık fiyatı da çok yükseldi. Tabii ki de kendi riskinizde alım satım yapıyorsunuz. Yani ben burada dediğim gibi üzerine basa basa söylüyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama Bollinger Bandı daraldı, patlamasını yapmadı ve 18 Ocak'tan beri de yükselişlerle bir yükselen takoz yoluna da girdik. Yükselen takozu da çok iyi biliyorsunuz. Sonunda düşüş getirebilen bir formasyondur bu. Hatta biraz daha devamı da olabilir ama yolun sonuna doğru da yaklaşıyoruz gibi duruyor. Yani bunu siz de görebilirsiniz. Buralardan düşüş de gelebilir ama şunu da diyebilirsiniz. Hayır Eren, ben işte Bitcoin Cash'te farklı bir durum var. İşte biliyorsun Nisan ayında halving var. Yani diğer tüm coinlerden farklı bir pozisyonu var. Halving durumu var. Ben halving'e kadar beklerim ve halving'den birkaç gün önce de satacağım diye kendi riskinizi kendiniz alıp böyle bir işlemde isterseniz yapabilirsiniz veya işte karınız varsa satıp çıkabilirsiniz. Ben sadece olası senaryoları paylaşıyorum. Bu arada son bir aylık yaptığım teknik analizlerle ilgili bir iç görümü, bir insight'ımı sizlerle ek olarak paylaşmak istiyorum. Birçok coin'de yaptığım analizlerde bu hani son yükseliş sürecinden bahsetmiyorum. Golden Cross'ların bu dönemde gayet iyi çalıştığını hissediyorum, görüyorum ama bundan sonrası kesin böyle olacak asla diyemeyiz. Bu arada mesela 2 Ocak'ta Bitcoin Cash 200 dolarken Golden Cross'un oluştuğunu bakın siz kendiniz görüyorsunuz. Ben bir şey söylememe gerek yok. Sonrasında 200 dolardan 481 dolara kadar çatır çatır bam bam diyerek yükselmiş zaten. İşte tam bu nedenledir ki ben burada size çok sade, çok basit, herkesin anlayabileceği belli başlı indikatörler, kendi seçtiğim, özenle seçtiğim indikatörlerde sadelikten yanayım. Tabii ki de belli bir strateji çerçevesinde o indikatörleri güncelliyorum da fark ediyorsunuzdur. Daha önceden bahsetmediğim konulardan da teknik analizde bahsediyorum. Ama amacım tabii ki de her daim 7 gün 24 saat basit olabilmek, herkes tarafından anlaşılabilmek. Çünkü bence esas maharet o. Ve dostlar şimdi isterseniz Waves'e geçelim. 6. coin'e, son coin'imize geçelim. Waves nasıl bir coin? Rusya'nın elektrik enerji şirketiyle anlaşıp koskoca ülkenin elektrik enerjisini kendi blockchain'ine geçirerek verimliliğini artırmaya çalışan bir coin. Ve önceki altcoin sezonunda da, yani o rally'de, altcoin rally'sinde 3 dolara kadar çıkmıştı. Sonra ne oldu? Sezonu bitti. Düşe 65 centlere kadar geldi. Benim de aktif olarak al-sat yaptığım bir coin olduğu için Waves'i ben bu dönem gerçekten birebir takip ettim. Rakamları ama genel olarak söylüyorum tabii ki de. Şimdilerde de kabaca %45, %50 falan yükselerek 1.45 dolarlara kadar geldi. Sonra çok minimal bir düzeltme yaşadı ama ki zaten haberlerde de aynı şeyi söylüyorlar. Waves son 3 ayda tam 3 kat yükseldi deniyor. Yani Reddit'te yazılanlara, çizilenlere falan şöyle bir baktığımızda da en öne çıkan, en önemli yeni haber ne biliyor musunuz abi? Waves'in Frankfurt, Almanya'da kendi vakfını kurmuş olması daha doğrusu. Waves'in bu vakfının amacı Web 3.0 paradigmalarını, merkezi olmayan teknolojileri direkt böyle bir hayata geçirmek. Böyle açıklıyorlar kendilerini ve gelecekte DEO dediğimiz, yani merkezi olmayan otonom organizasyonlar, tamam mı? DEO denen bir kavram var. Bu tam olarak bu. Yani ne demek derseniz de DEO, internete bağlı cihazlar var ya, artık internete bağlı cihazlar konuşacak. Yani birbirleriyle alışveriş yapacaklar. Birbirleriyle veri transferi yapacaklar. Sen neredesin, ben oradayım, bunları bilecekler. 2020 yılı oldu, biz yeni döneme giriyoruz. İşte bu çalışmayı basit şekilde yapabilmeleri için DEO'ya ihtiyaç
ihtiyaç var. Yani bu algıya, bu kavrama biz DEO diyoruz. Örneğin mesela yani trafikte sürücüsüz cihazlar birbirleriyle koordine şekilde çalışması gerekiyorlar değil mi? Yoksa bir cihaz giderken yani bir araba giderken diğeri de pat diye ona vurabilir. İşte DEO teknolojisi bu otonom konuşma teknolojisini yapıyor dostlar ve bu vakfın Almanya'da kurulmasını da ben çok mantıklı buluyorum. Çünkü Waves'i biliyorsunuz Rusya'dan çıkmış bir proje. Bu hamleyle Avrupa'ya biraz daha böyle bir yakınlaşabilir. Kim bilir belki ileride IOTA ile bile bir ortaklık yapabilirler. Ayrıca vakfa İspanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan ve tabii ki de Rusya'dan katılan üyeleri var. Waves'in teknik analizine de geçersek dostlar, vakıf olayı önemliydi. Bunu paylaşmak istedim. Waves'in teknik analizine baktığımızda da hemen karşımıza bir Golden Cross oluşumu çıkıyor. 4 saatlikte Golden Cross sonrası yükseliş yapmış. Ama günlükte baktığımızda da sanki bu yükseliş sonrasında olmuş gibi duruyor. Yani yükseliş Golden Cross'la birlikte olmuş bitmiş gibi duruyor. Fakat yine de çok yükseldi. İlla ki düzeltmeyi bir yerlerden yiyebilir dostlar. Sert düzeltme gelebilir. Demem o ki çok sert yükseldi. Şu an bir formasyon aramadan önce bence bu tarz böyle bir özellikle sert yükselişlerde direkt böyle hemen üçgen mi var? İşte oba mı var, toba mı var, şu mu var, bu mu var demeden önce bir ne yapacağını bir dinlenmesi lazım abi coin'i. Bir böyle bir artık soluklanması lazım. Bu işte 3 saat olur, 5 saat olur, 1 gün olur, 2 gün olur. Birazcık kendisini göstermesi lazım. O yüzden çok net bir şey söylemiyorum ama düzeltme yaşarsa da ilk geleceği seviye 1.26 dolar seviyeleri olabilir. Fakat her şeye rağmen bu kadar yükselişe de rağmen parabolik SAR hala al sinyali veriyor. Bu da biraz ilginç. Şimdi dostlarım bu kadar coin'i konuştuysak, dolu dolu konuştuysak maksimum bilgiyi sizlerle hızlı bir şekilde, akıcı, enerjik bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Çok da vaktinizi almamak için ve bunu eğer beğendiyseniz bir yorumunuzu alırım. Hatta birçok yorumunuzu alırım. Kanala abone olabilirsiniz hala olmadıysanız ve yanındaki zile dokunabilirsiniz. İşte başka ne yapabilirsiniz? Katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destek olmanın ötesine geçip benden özel hizmetler de alabilirsiniz. Ne bileyim özel canlı yayınlar gibi. Dostlar şimdi bonus bilgiye geçelim. Hindistan'da tam Türkiye'de yapılması gereken bir şey yapılmış abi. Gerçekten Mumbai kentinde sürücüler trafikte gereksiz yere korna çalmasınlar diye trafik lambalarının içine ne yapmışlar biliyor musunuz? Ses ölçme cihazları yerleştirmişler ve korna sesleri 85 desibeli geçince bekledikleri süre sıfırlanıyor. Tekrar yeni baştan beklemeye başlıyorlar. Yani diyor ki sen trafikte korna çalmakta özgürsün. Ben de devlet olarak seni trafikte bekletmekte, daha fazla bekletmekte özgürüm. Bu benim aklıma şeyi getirdi. Ortaokul yıllarında bir beden hocamız vardı. Derdi ki böyle okulda sıra olurduk. Şunu derdi. Arkadaşlar konuşabilirsiniz. Bizim için hiç problem yok ama siz konuştukça ben de sizi okul etrafında döndürmekte özgürüm derdi ve kimsenin çıtı çıkmazdır. Bence bu mantık 10 numara 5 yıldız iş olmuş. Dostlarım umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Ledger çekilişime katılmak ve bana bu video için teşekkür etmek isterseniz dediğim gibi kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve bol yorumlar yazın. Her birini okuyorum. Telegram kanalıma, grubuma hepsine gelin. Oralarda sohbet ediyoruz. Ne oluyor ne bitiyor konuşuyoruz. Daha anlık güncellemeler de yapıyoruz belki. Kendinize çok iyi bakın. Bam bam.